Birçok Mısır bilimciye göre Keops piramidi 4. hanedandan Firavun Kufu için mezar olarak 14 ila 20 yıl civarında bir süre zarfında inşa edilmiş olabileceği belirtilen ve yaklaşık M.Ö. 2551 yılında tamamlanmış olduğuna inanılan dünyanın 7 harikasından biridir. Mimarının Kufu'nun veziri olan Hemon ya da Hemeunu'nun olduğu düşünülür. Kireç taşı ve granit kullanılarak yapılan piramit 145,75 metre yükseklikte, yaklaşık 6 milyon ton ağırlığında ve 2,6 milyon metreküp hacmindedir. Orijinal halinde piramit 280 kübit yüksekliğindeydi ve her bir kenarı 440 kübit uzunluğundaydı. Büyük piramit 145,75 metreydi ama şimdi 10 metresini kaybettiği kabul ediliyor. Yüzyıllar boyunca dünyanın en yüksek yapısıydı. Ancak yüksekliği 19. yüzyılda geçilebildi. Yüzeyi yumuşak ve düzleştirilmiş taşlarla kaplıydı. Kalıntısı hala görülebilmektedir. Eğimi 54 derece 54 dakikadır. Tabanının dört kenarı tam ölçüldüğünde ve yönleri belirlendiğinde kusursuzdur. Taban köşelerinin birleştirmesiyle tam bir kare elde edilir. Her kenarı 229 metredir ve kenar uzunlukları arasında maksimum hata oranı şaşırtıcı bir şekilde %0,1 bile değildir. Piramidin her biri birkaç ton ağırlığında olan 2 milyon taş bloktan yapıldığı sanılıyor. Dairenin çevresinin çapına oranının sabit olduğunun farkında oldukları ve bunu dizaynlarına uygulayacak inşaat üstadlarının olduğunun kabul edilmesi gerektiğini 1880-1882 yıllarında Sir Flinders Petrie belirtmiştir. Önce bir kent yapılmış. Taş blokları taşınmış ve yığılmıştır. Yüzeyin düzleştirilmesi için uzun zaman çalışıldığı sanılıyor. Ama taş blokların nasıl yerleştirildiği henüz anlaşılmış değil. Çeşitli kuramlar üretiliyor. Bir kurama göre yapılan spiral bir rampaya çıkarılan taş bloklar üst üste konuluyordu. Rampa çamurla kaplanıyor, sulanıyor ve taş bloklar itilerek kaldırılabiliyordu. Bir diğer kurama göre taş bloklar dev manivelalarla kaldırılıyordu. Napolyon 1798'de Mısır'a girdiğinde piramitlerin önünde askerler piramitlerin tepesinde 40-100 yıl bize bakıyor demişti. Bunların yanında ilgi çeken bir yaklaşım olarak manyetik levitasyon yöntemiyle taşların yerleştirildiği fikri de çok kabul edilebilir bir yaklaşım. İleride Kufu piramidinin yapım amacına yaklaşımımızı açıklarken bu yöntemin de çok mantıklı olduğunu anlayacaksınız. Belçika asıllı mühendis ve piramit araştırmacısı Robert Bauval, Keops, Kefren ve Mykerinos piramitlerinin dizilişleriyle ilgili olarak gerçekten önemli bir keşifte bulunmuş ve Orion takım yıldızının kemer yıldızları olan Alnilam, Alnitak ve Mintaka yıldızlarının gökteki konumunun söz konusu piramitlerin dizilişinin iz düşümü olduğunu bulmuştur. Bu üç piramit Orion takım yıldızını işaret etmektedir ve 3 piramit de peş peşe kral olan kendi adlarıyla anılan Kufu, Kafra ve Meankura tarafından yaptırılmıştır. Burada önemli olan Orion takım yıldızının bu şekilde yerleşimi M.Ö. 13.500 yıllarını işaret eden bir tarihte gerçekleşmiş olması. Yani eğer bu görüş doğru ise piramitlerin yapımının bu tarihten de önce yapılmaya başlanması gerekir. Ve bugün en eski yerleşim yeri olarak kabul edilen Göbekli Tepe bu ünvanını kaybedebilir. Ayrıca bu görüşü destekleyen başka bir durum daha var. Piramidin koruyucusu olan Sphinx'in M.Ö. 13.500 yılındaki astrolojideki aslan takım yıldızının olduğu yöne bakması ve şeklinin aslan şeklinde olması da bu durumu desteklemektedir. Piramitler yalnızca Mısır'a özgü de değildir. Güney Amerika kökenli Maya ve Aztekler de piramitler yapmışlardır. Piramitlerin gökyüzünü incelemek amaçlı yapıldığı da zannedilmektedir.
Orijinal halinde piramidin dışının kireç taşından yapılmış taş levhalar ile kaplı olduğuna inanılır. Uzaktan bakıldığında parlayan bir yapıya sahip olduğu bile söylenmiştir. Kireç taşı bloklarının iyi birer izolatör görevi gördüğünü söyleyebiliriz ve şekil vermesi de kolaydır. Günümüzde böyle bir tabaka yoktur. İç taraftaki boşluklarda ise roz granit denilen kuars barındıran bir taş kullanılmıştır. Bu taşlar ise iyi birer iletkendir. Kral odasında bulunan kuars taşları kralın mezarı olarak yorumlansa da herhangi bir vücut kalıntısına rastlanılmamıştır. Ayrıca diğer yapılardaki gibi duvarlarda resimler ve yazılar olmayan bu yapının anıt mezardan farklı bir amaçla yapıldığını düşünmek pek yersiz değil. Peki bu yapı farklı bir yaklaşımla bize neler söylüyor? Kuarts yapısal olarak yüksek oranda silikon dioksit barındırır ve bu taşlar piezoelektrik özelliğe sahiptir. Basınca ya da ritmik titreşimlere maruz bırakıldıklarında elektrik akımı oluşturma özelliğine sahiptir. Bu taşları yoğun olarak kral odasında ve kraliçe odası denilen bölgelerde görüyoruz. Tüneller ve geçit yolları da yoğun granitlerin olduğu bölgelerden. Bu durum piramitlerin enerji kaynağı olarak kullanıldığı fikrini destekliyor. Kristan'a göre yeraltı odası tüm bu sürecin başladığı yer. Piramit, akifer denilen çok gözenekli, suyu iyi geçirebilen kum ve çakıl toplamından oluşan bir katman üzerine kurulu. Suyun bu katmandan geçerken oluşturduğu ses dalgaları dünyanın doğal titreşim frekansı ile titreşirler. Yukarı doğru odaklanarak ve yoğunlaştırılarak çıkması sağlanan bu titreşimler yüksek bir enerji oluşturmuş şekilde kraliçe odasına ulaşırlar. Kraliçe odasında yüksek miktarda hidrojen ortaya çıkan bir kimyasal tepkime gerçekleşir. Bunu odanın kuzey ve güney uçlarındaki hidroklorik asit ve çinko klorür kalıntılarından anlıyoruz. Bu iki maddenin tepkimesinden yüksek oranda hidrojen açığa çıkıyor. Bu gaz Grand Galeri denilen boşluğa doğru hareket ediyor. Bu boşluk da yüksek oranda granitten yapılmış. Yoğun hidrojen gazı baskıyla bu taşları sıkıştırıp enerjiyi arttırıyor. Bu boşlukta 27 adet rezonatör olduğu biliniyor. Hidrojen atomları da bu rezonatörler ile uyumlu şekilde galeride belli bir düzeyde titreşiyorlar. Tıpkı kral odasının üstündeki yapıda yaptıkları ölçüm gibi. Bu bölümde 5 katmanlı, aralarında boşluk bulunan granit blokların olduğu bir yapı var. Bu yapının piramidin ağırlığını hafiflettiği düşünülüyordu fakat bu yapının bir rezonatör olarak çalıştığı anlaşıldı. Giza piramidinin 2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre farklı dalga boylarındaki elektromanyetik enerjiyi boşluklarında ve merkezinde yoğunlaştırabildiği ortaya çıkarıldı. 200'den 600 metreye kadar olan dalga boylarında en iyi sonucu 200'e yakın değerlerde aldılar. Eric Wilson'ın termoakustik jeneratörler ile ilgili makalesinde devamlı titreşime maruz kalan kayalar yüzeyine elektron ulaştırabiliyordu. Peki bu enerjiyi nasıl kullanabiliyorlardı? Tıpkı Tesla'nın Wardenclyffe Tower projesinde atmosferdeki iyonosfer boyunca taşınıp başka bir bölgedeki kuleden alınıp kullanılabileceği gibi. Fakat bilindiği gibi kule faaliyete geçememiştir. Fosil yakıtları kullanan ve dağıtım hatlarındaki materyalleri üreten firmaların lobi çalışmalarına kurban gitmiştir. J.P. Morgan, Tesla'nın finansal destek talebini reddetmiştir. Çünkü elektrik dağıtım ve iletim hatlarında üretim yapan önemli birçok firmaya sahipti. Enerjinin kablosuz iletimi bu üretim tesislerini derinden etkileyecekti. Bu yüzden rakibi Edison'u desteklemeyi tercih etti. Tesla'nın kulesi yıkıldı ve projeye ait dokümanlar bir şekilde kayboldu. Bu yıkıma benzer bir etkiyi Giza piramidinde de gözlemliyoruz. Güney kanadında hidroklorik asitle beraber sülfürik asit kalıntılarına da rastlanmış. Kuzey kanadında çinko klorürle beraber amonyum klorür kalıntıları da bulunmuş. Sülfürik asit ile amonyum klorür birleştiğinde
patlayıcı bir etkisi olur. Kral odasındaki çatlaklar ve izler kontrolsüz bir patlamanın yaşanmış olabileceğini gösteriyor. Ayrıca güney kanadındaki tuz kalıntıları da yüksek sıcaklıktaki hidrojenin şafta bu kalıntıyı bırakabileceğini gösteriyor. Bunu meteor çarpması sonucu yaşanmış bir kazaya bağlayan da var, büyük bir deprem sonucu yaşanmış olabileceğini söyleyen de. Tam olarak nedeni bilinmiyor. Peki bu kadar kusursuz tasarlanan bir yapıda neden böyle bir patlama olmuş olabilir? Böyle bir patlamanın olabileceği görüşünü destekleyen bir yaklaşım Robert Shaw tarafından geldi. Piramitlerin bulunduğu bölge kuru ve rüzgarlı olmasına rağmen Sphinx üzerinde rüzgar aşındırmalarının yanı sıra su aşındırma izlerinin olduğunu vurgulayan araştırmacı, ani gerçekleşen bir buzul erimesi sonucu küresel bir felakete dikkat çekiyor. Güneş patlamasıyla dünyanın büyük bir plazma fırtınasıyla karşı karşıya kaldığı ve manyetosferine zarar verdiğini düşünülüyor. Bu durumun yüksek oranda sıcaklık, radyasyon ve çok kuvvetli yıldırımlar getirdiğine inanılıyor. Milattan önce 9700'lere denk gelen bir tarihte bu olayın gerçekleştiği ve birçok tarih öncesi canlının ve insan türünün bu olayla birden yok olduğu, ancak yer altında yaşayan birkaç türün kurtulabildiği görüşündeler. Bu patlama sonucu buzulların ani erimesiyle sellerin Sphinx'teki aşınmayı yapabileceği ve piramitteki kontrolsüz patlamanın havadaki radyasyon ve güçlü yıldırımlar sonucu olabileceğini vurguluyor. Antik Mısırlıların ise bu yapıları çok sonra keşfettikleri ve hayranlık duyduğu, burayı sadece dini tapınak ve ibadet bölgesi olarak kullanabilecekleri belirtiliyor. Günümüzde birkaç yıl önce farklı bir teknik kullanılarak Giza piramidi tarandı. Uzaydan gelen kozmik ışınların atmosferdeki atomlara çarpmasıyla kısa ömürlü müyon atomları oluşur. Bu taramada müyon denilen zararsız olduğu belirtilen kısa ömürlü parçacıklar ile taşların yoğunluğu ölçülüp başka boşluklar ya da anomaliler keşfetmeyi amaçlamışlardır. Çok önemli bir tarihi yapı olduğundan herhangi bir fiziksel müdahaleden önce keşif çalışması yürütmenin yerinde olduğu konusunda anlaşılmış ve bu tarama gerçekleştirilmiştir. Bu taramaya göre çok sayıda anomalilere rastlanmıştır. Fakat 2 tanesi kesin doğrulanarak açıklanmıştır. Buna göre ana giriş üzerinde 5 metreye yakın uzunlukta bir boşluk bulunmuştur. Ama daha ilginci, kral odasının üzerinde yaklaşık 40 metreye yakın büyük bir boşluk daha olduğu açıklanmıştır. Bu açıklamayla anlaşılıyor ki piramitlerin sırrı henüz bitmiş değil. Videonun başında Napolyon'un piramitlerin önünde yaptığı konuşmadan bahsetmiştik. Tabii yaptıkları sadece bunlardan ibaret değil. Yanında çok farklı dallara hakim bir bilim grubu da getirmiştir. Piramitleri her yönüyle incelemek ve anlamak istediği açıktır. Özellikle kral odasında kaldığı efsanesi var ki çoğu kişi tarafından bilinir. Denilene göre kral odasına ulaşıp burada bir gece kalma deneyimi yaşayan Napolyon, ertesi gün tamamen farklı bir ruh haliyle bulunmuş. Kendisine gelecekte yapacağı fetihlerin ve keşiflerin gösterildiği ve bunun sonucunda da fetihlerine devam ettiği söyleniyor. Piramitler, daha önce de dediğimiz gibi dünyanın genelinde farklı formlarda bulunuyor. Bazı bölgelerde anıt mezar olduğuna inanılırken, bazı bölgelerde gözlem evi olarak kullanıldığı düşünülüyor. Hangi amaçla yapılmış olursa olsun gerçekten görkemli yapılar. Fakat Keops piramidi gerçekten hala gizemini koruyan nadir yapılardan. Enerji kaynağı olduğu yönünde bu kadar sağlam kanıtların olduğu düşünüldüğünde bu amaçla kullanılmış olabileceği de mantıklı. Tabii bu kadar büyük taşların da levitasyon yöntemiyle yerleştirilmiş olabileceği fikri de bu yönüyle desteklenmiş oluyor. Tarihte insanlığın yararına olan birçok şey başka alanlarda gelir kaynakları etkilenen topluluklar tarafından engellenmeye çalışılmıştır veya itibarsızlaştırılmıştır. Doğruluğuna inandığınız şeyleri gerçekleştirmek için motivasyonunuz sadece kendiniz olsun.
ve bu yolda vazgeçmeyin. Ulaşmak istediklerinizi yakalayacaksınız. Bizimle kalın.